Neyse, şimdi konumuza dönecek olursak bugün 5 haftalık gebelik belirtileri nelerdir? 5 haftalık gebelik teste çıkar mı? Anne adayları 5 haftalık gebelik yaşadığını öğrendiği anda büyük bir mutluluk ve panik içerisinde olurlar. 5. gebelik haftasından itibaren dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz. Merhaba sevgili anne babalar. 5 haftalık gebelik eğitim videomuza hoş geldiniz. Hamilelik hiç kuşkusuz dünya üzerindeki en büyük mucizelerden bir tanesi. Kadınların yaşadığı bu mucizevi süreç hayatları boyunca hiç unutamayacakları tecrübeler yaşamaları ve anılar biriktirmelerine vesile oluyor. Hamileliğin her haftasının ayrı bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkün. Tıpta yaşanan ilerlemelerle birlikte artık anneler çok daha bilinçli bir şekilde hareket ediyor ve daha sağlıklı bir hamilelik süreci geçirebiliyorlar. Hamileliğin her haftası değerli olduğu gibi 5. haftası da anneler için çok büyük bir öneme sahip. 5 haftalık gebelik genellikle kadınların hamile olduklarını ilk öğrendikleri tarihe denk geliyor diyebiliriz. Çocuk sahibi olmak için düzenli bir şekilde çaba gösteren çiftler korunmasız ilişki sonrasında hamilelik testleri yaparak sonuçları kısa sürede öğrenebiliyorlar. Bu bahsettiğimiz durum erken gebelik testleriyle ortaya çıkıyor. Ama bu kadar planlı bir gebelik düşünmeyen kadınlar ise adet gecikmesiyle birlikte hamilelik şüphesine düşebiliyorlar. Ve o yüzden çoğunluk için önemli olan hafta 5. gebelik haftasıdır diyebiliriz. Yaşanan ilk adet gecikmesinin ardından testler yapılır ve sonuçlarının pozitif olduğu gözlemlenir. Bir yandan şaşkınlık, bir yandan heyecanla birlikte anneler için muhteşem bir yolculuk başlamış olur. Bir anda çok sayıda sorunun aklında belirmeye başladığını hissedersin ve YouTube'a girip acaba hafta gebelik ile alakalı ne gibi videolar var diye aratırsın ve karşına ben çıkarım. Bir ömür boyu sürecek dostluğumuz başladı. Şimdiden hayırlı olsun. Neyse, şimdi konumuza dönecek olursak bugün 5 haftalık gebelik belirtileri nelerdir? 5 haftalık gebelik teste çıkar mı? 5 haftalık gebelik ultrasonda izlenebilir mi? Anne adayındaki değişiklikler nelerdir ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir konularını ele alacağız. Eğitim videosuna geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla ana sayfanızda yer alması için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamilelik belirtileri genellikle 4. haftadan itibaren görülmeye başlar. Bu dönemde belirtiler hafif düzeylerde oluyor. Bazı kadınlar belirtilerin farkında dahi varmıyorlar. Ancak 5. gebelik haftasına girilmesiyle birlikte belirtilerin şiddeti artmaya başlıyor ve anne adayları vücutlarındaki değişimleri yaşamaya başlıyorlar. Gebeliğin 5. haftası bulantı ve kusmaların başlayacağı hafta olarak gösterilebilir. Daha öncesinde veya daha sonrasında da olabilir tabii ki. Birçok anne adayını şüphelendiren bu belirti yeni aya girilmesiyle birlikte kendisini gösteriyor. Kusma ve mide bulantısının yanında yorgunluk da gelmeye başlıyor tabii ki. Anneler kendilerini devamlı olarak yorgun hissederken göğüslerinde bir dolgunluk veyahut da ağrı hissedebiliyorlar. Kadınlarda 5 haftalık gebelik söz konusu ise süt beyazı renkte akıntı ortaya çıkabiliyor bazen. Ağızda metalik bir tat söz konusu oluyor. Ciltte kahverengiye yakın lekeler belirebiliyor. Özellikle yüzde bu lekelere rastlamak daha mümkün olabiliyor. Adet sancısını andıran kasık ağrıları bu dönemde başlayabilir. Sevgili dostlar, bu bahsettiklerim %100 yaşanacak bir durum değil. Hafta gebelik serisinde benden en çok duyacağınız sözcük her gebelik kendine özgüdür olacaktır. O yüzden bu söylediklerimin hepsini tavsiye niteliğinde kabul edin. Amacımız tedavi, tanı, teşhis gibi bir husus değil dedikten sonra devam edelim. Anne adaylarının idrara çıkma sıklığı artmaya başlıyor. Tuvalette geçirilen zaman artmasıyla birlikte kadınlarda koku hassasiyetlerinin arttığını fark edebiliyoruz. Maalesef ağır kokular 5 haftalık gebelik döneminde olan kadınları çok fazla rahatsız etmeye başlıyor. Planlı bir şekilde gebelik için çaba gösteren çiftler gebelik testinin sonucunu görmek için can atarlar. Olabilecek en ufak bir belirtide sürekli olarak test yapma isteği ortaya çıkabiliyor. Ancak sürekli olarak test yapmak hem maliyet açısından hem de psikolojik açıdan zorlayıcı olabiliyor. Uzmanlar çiftlerin çok sık test yapması yerine adet gecikmesi gibi biraz daha belirgin etmenler söz konusu olduğunda testlere yönelmelerini öneriyor. Kadınlar 5 haftalık gebelik döneminde ise büyük ihtimalle adet gecikmesi yaşanmış oluyor. 5 haftalık gebelik döneminde ise büyük ihtimalle adet
adet gecikmesi yaşanmış olur. Kadınlar bekledikleri haberi almak için gebelik testlerine yönelirler. Tabii ki ilk seçenek idrarla olan gebelik testidir. Evlerde kolayca gerçekleşebilen bir işlem olduğundan birçok kadın bu seçeneği tercih ediyor ilk sırada. Eğer gebelik testi 5 haftalık gebelik döneminde yapıldıysa pozitif sonuç görmeniz muhtemeldir. İkinci çizgi hafif bir şekilde belirgin olsa dahi gebelik yaşama ihtimaliniz yüksek. 3-5 gün sonra yapacağınız testte ikinci çizgi daha belirgin kendini gösterecektir. İdrarla yapılan gebelik testleri oldukça güvenilirdir. Ancak kesin sonuçlar verdiğini söylemek mümkün olmayabilir bazen. Sonuç ne olursa olsun adet gecikmesi yaşayan kadınların hastanelere giderek kan testlerini de vermeleri öneriliyor. Böylece daha kesin sonuçlar alabilirsiniz. 5 haftalık gebeliğin sağlıklı olduğunu söylemek için erken bir dönem. 7 haftalık gebelik döneminde doktor muayenesiyle birlikte gebeliğin sağlıklı olup olmadığını daha net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ama ben gebelik kesesini görmek istiyorum diyorsanız da gidebilirsiniz tabii ki hastaneye. Ultrason muayenesinde gebelik kesesinin görülmesi amaçlanır bu ilk muayenede. Eğer ultrason muayenenize 5. gebelik haftasına giderseniz ultrason kontrolünüz genellikle vajinal yolla yapılma ihtimali çok yüksektir. Çünkü 5 haftalık gebelik döneminde karından yapılacak ultrasonda gebelik kesesi görülemez çoğunlukla. Kesenin karından görülebilmesi için 6. veyahut da 7. gebelik haftasını beklemelisiniz. Eğer 5 haftalık gebelik için her şey yolunda gidiyorsa vajinal ultrasonda gebelik kesesi görüntülenecektir. Daha önemlisi bebeğin kalp atışlarını duyabilirsiniz. Bebek sahibi olmaya hazırlanan çiftlerin duyacağı ilk kalp atışı 5. gebelik haftasında olabilir. Ama duyamazsanız üzülmeye, stres yapmaya gerek yok. Bir hafta 10 gün içindeki muayenenizde ilk kalp atışını muhtemelen duyacaksınız. O güne kadar gönlünüzü, kalbinizi ferah tutmaya çalışın. Gebelik kesesi olarak isimlendirilen yapı genellikle 15 ila 20 milim çapında olur bu haftada. Sağlıklı bir gebelik geçiriliyorsa kesinin içerisinde bir kabartı şeklinde embriyo bulunacaktır. Eğer doktorlar kabartı şeklindeki bu embriyoyu görmezlerse bu durum boş gebelik olarak isimlendirilir. Boş gebelikle alakalı detaylı bir eğitim videosu çekmiştik. Onu da linkini açıklamalar kısmına koydum. Bilginiz olsun. Embriyo gelişimi hamileliğin ilk haftalarında durabilir. Böyle bir durumda da embriyonun görülmesi mümkün olmaz maalesef. 5 haftalık gebelik döneminde vücudunuz ve metabolizmanız hamilelik için kendini hazırlamaya başlar. Vücudunuzdaki değişiklikler birer birer kendini hissettirmeye başlayabilir sizlere. Kadınlar hamilelik ile birlikte kanamanın kesileceğini düşünürler. Testleri pozitif çıkan anne adayları bu dönemde gözlemleyebilecekleri kanamalarda büyük bir telaş yaşayabilirler. Ancak bu kanamalar gayet normaldir. Yerleşme kanaması olarak isimlendirilen bu kanamalar 1-2 gün kadar sürer ve bebeğin anne rahmine tutunması sonrasında yavaş yavaş geçecektir. Ultrasonda bebeğin görülmesinin ardından bu kanamaları yaşayan kadınların uzman doktorlara görünmelerini öneriyorum. Kanama her zaman çok büyük bir problemi işaret etmez. Hamile kadınlardan bazıları ilk 2-3 ay boyunca adet kanaması gibi olmasa da az ve açık renkli kanamalar görmeye devam edebiliyorlar. Eğer koyu renkli ve kötü kokulu akıntılar geliyorsa mutlaka doktora uğrayın derim. 5 haftalık gebelik döneminde kasık ağrılarını çekmeye başlayabilirsiniz. Bu ağrılar çok yüksek seviyelerde olmamakla beraber süresi de genellikle kısa olur. Hamileliğin belirtileri arasında sayılabilecek bir belirtidir diyebiliriz bunu da. 5. hamilelik haftası gebeliğe alışma süreci olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda annede yaşanan en büyük değişimlerden bir tanesi duygusal yapıda olanlardandır. Anneler çok daha mutlu, heyecanlı ya da gergin olabilirler. Hiçbir sebep olmamasına rağmen ağlayabilen anne adaylarının bu dönemde sevdiklerinden destek görmesi çok ama çok önemlidir. O yüzden bu videoyu izleyen başta babalar olmak üzere anne adaylarının değerli yakınları, gebelik yaşayan anne adayını rahatlatmak, mutlu etmek, destek olmak için elinizden geleni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi 5 haftalık gebelik sürecinde dikkat edileceklere geçelim. Anne adayları 5 haftalık gebelik yaşadığını öğrendiği anda büyük bir mutluluk ve panik içerisinde olurlar. Kendilerini bir anda yaşam tarzlarını değiştirmek zorunda olduklarını hissederler. Gebeliğin en önemli hatalarından bir tanesinde olduklarının farkına varmalarının ardından birçok bilgi kirliliğine maruz kalarak yanlış adımlar atabilirler. Bu sebeple de çok dikkatli olunmalıdır. 5. gebelik haftasından itibaren dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz. Radyasyondan uzak kalmak, ilaç kullanımlarının tamamını hekime yani uzmanınıza sorarak, danışarak kullanmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek, çok ağır işlerden kaçınmak, içeriği bilinmeyen yiyecek ve içeceklerden uzak durmak, sigara veyahut da alkol gibi uyuşturucu maddeleri kullanımını bırakmak, muayenelerinin tamamına zamanında gitmek gibi başlıkları değerlendirebiliriz. Evet değerli anne babalar, 5 haftalık gebelik döneminde geride bıraktık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu kanaldaki videolarımızı beğendiyseniz ve verdiğin emeğin karşılığında benim de ikramım budur diyorsanız katıl üyesi olarak bize destek olabilirsiniz. Açıklamalara
Açıklamalara bıraktığım linkten destek sağlayabilirsiniz. İlginiz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz. Ne demişler? Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakti geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.